Uzun zamandır geceleri kabuslarla boğuşuyorum. Uyandığımda çarşaflarım ıslak, göğsüm sıkışmış, boğazım kum doluymuş gibi oluyor. Aynada kendime bakıyorum. Gözlerimin çevresi daha koyu, sesim hırıltılı. Kabuslar başlayalı bir ay kadar oluyor. Başlangıçta yalnızca bir duyguyla başladı. Bir sıçramayla uyanıyor ama ne gördüğümü hatırlamıyordum. Sonra yavaş yavaş bir şeyler hatırlamaya başladım. Her rüyada aynı duvarın kenarından yürüyor, hep aynı yere bakıyordum. Ve orada önce bir leke, sonra bir çizgi, sonra bir figür belirmeye başladı. İlk zamanlar onu tanımlamak imkansızdı. Bazen bir oyuncağı, bazen de cansız bir mankeni andırıyordu. Ama geceden geceye netleşmeye, bir kadın formunu almaya başladı. Gövdesi insana ait ama oranları bozulmuş gibi. Kolları sanki yanlış yerden eklenmiş. Dirsekleri ters yöne bükülüyor. Başı gövdesine tam oturmuyor. Sanki bir darbeyle yana kaymış. Ama yine de o açıyla yaşamayı sürdürüyormuş gibi. Yüzüne bakmak en zoru. Çenesi yamulmuş, dudak çizgisi tam kapanamıyor. Bir göz diğerinden daha yukarıda. Yüzünün bir tarafı diğerinden farklı. Bu fark ilk bakışta basit bir biçim bozukluğu gibi görünmüyor. Daha çok bir şeyin yavaşça erimesinin bıraktığı iz gibi. En kötüsü ise duruşu. Sanki vücudu bir an önce düzelmek ister gibi gerilmiş ama o hareketin ortasında donup kalmış. Kıpırdamıyor ama tamamen hareketsiz de değil. Bir kasılma halinde. Her an daha da bozulacakmış gibi. Ve ona baktığımda bir anda başını biraz daha yana çeviriyor. Çene kemiği bu hareketle birlikte bir tık sesi çıkarıyor. Gözleri doğrudan bana dönüyor ve gülümsüyor. Ama bu bir ifadeden çok, yüz kaslarının istemsiz bir titremesi, bir spazm gibi. Kabuslarda onunla hiçbir zaman konuşmadım. O yerinde beklerken ben ona doğru yürür haldeydim hep. Her seferinde yüzü biraz daha belirginleşti. Uyandıktan sonra ellerimle yüzümü yoklayıp bir iz arıyordum ve yüzümün giderek ona benzemesinden korkuyordum. Bir gece kabustan uyandığımda basit bir beden hareketiyle değil, mücadeleyle doğruldum yataktan. Bir ağırlık vardı üstümde. Tavandaki gölgeler sanki yer değiştirmişti. Sanki rüyanın devamıydı bu. Nefes alırken boğazımdan bir hırıltı çıkıyordu. Ellerimi yüzüme sürdüm. Alnım soğuktu ama yanaklarım yanıyordu. Aynaya gidip baktığımda kendi yüzümü tanımakta zorlandım. Sanki kabustan kalan bir iz vardı yüzümde. Ağzım, burnum, gözlerim. Her zamanki gibiydi. Ama yüzümün bütününe bakıldığında sanki o yüzü anımsatıyordu. Çenemi sağa sola oynatınca bir tık sesi duyuldu. Kadının kafasını çevirdiğinde çıkan ses gibi. Bir süre aynanın önünde kaldım. Yüzümü yıkayıp kendime gelmeye çalıştım. Kapıldığım o tuhaf histen sıyrılınca yüzüm yine eskisi gibi göründü gözüme. Kabusun etkisiyle yanılmış olduğumu anladım. Bu süreç beni çok yıprattı. Her kabustan boğazım kurumuş bir şekilde ve nefessiz kaldığım bir pozisyonda uyandığım için daha konforlu uyumamı sağlayacak adımlar atmaya başladım. Çay kahve alışkanlıklarımı değiştirdim. Akşamları sadece bitki çayı içtim. Yattığım yerin de rahat olması gerekiyordu. Yastığımı değiştirdim. Yatağımın kenarına başım düşmeyecek şekilde birkaç yastık dizdim. Yatmadan önce bol su içip yanımda bir sürahi su bulundurmaya özen gösterdim. Ama kabuslar durmadı. Her gece o kadını görmeye devam ettim. Yüzündeki ve bedenindeki bozukluklar gündüz bile aklımdan çıkmayacak kadar korkunç hale gelmeye başlamıştı. Nedense içimde hep yüzümün ve bedenimin ona dönüşeceği korkusu vardı. Ama kabuslarımda hissettiğim duyguyu tanımlamak çok zor.
Kadının giderek kötüleşen görüntüsü karşısında iliklerime kadar korkuyu hissediyor ama bir yandan da ona ulaşmaya çalışıyordum. Kadın sabit durmaya devam ediyor, ben ise hep ona ulaşmak için yürür ya da koşar haldeydim. Bedenim ona doğru adım atıyordu. Ama içim sanki yaklaşmaktan korkuyor gibiydi. Her kabusun ardından hissettiğim o kadının görüntüsüne bürünme korkusu zamanla ona yaklaşma arzusuna dönüşmeye başladı. Uyumadan önce bu sefer ona yaklaşabilecek miyim diye düşünmeye başladım. Sanki ona ulaşırsam bu kabuslar bitecekti. Ama ulaşamadan uyanıyordum hep. Bu durum gün içinde de kafamı meşgul etmeye başladı. Lucid rüya videoları izleyip rüyaları kontrol edebilmenin mümkün olup olmadığını araştırıyordum. Geçen hafta işe gitmek üzere evden çıkıp her gün olduğu gibi metro istasyonuna gittim. Alıştığım o kalabalık içinde her zamanki gibi kendi iç dünyama dalmış, kabuslarımda gördüğüm ayrıntıları düşünüyordum. Tren henüz görünmeden karşımdaki kadını fark ettim. Platformun karşı ucundaydı. Kalabalığın içinde sabit duruyordu. Kimseyle temas etmeden herkesin arasında ama herkesten ayrı. Omuzları eğik, başı o tanıdık açıyla yana düşmüş. Duruşu kesinlikle tanıdıktı. Sanki o da bana bakıyordu. İçimde tarif edemediğim bir duygu uyandı. Bedenim karıncalandı. Gözlerimi kadına dikmiş, yüzünü seçebilmek için başımı sağa sola oynatırken araya giren tren bakışlarımızı birbirinden ayırdı. Trene binmem gerektiğini kapılar kapanmak üzereyken hatırladım. Birdenbire trenin içine attım kendimi. Hareket ederken gözüm karşıdaki kalabalığın içinde kadını aradı. Ama onu göremedim. Tren bir anda hızlandı ve istasyon gözden kayboldu. O gün boyunca bu görüntü üzerine düşündüm. Yanılıp yanılmadığımı anlayamamıştım. Ama o gece gördüğüm rüya yanılmadığımı işaret ediyordu. Daha önceki kabuslarda kadını gördüğüm ortam net değilken o geceki rüyada ortam netleşmişti. Metro istasyonundaydık. Aynı açıyla platformun bir ucunda ben vardım. Diğer ucunda o kadın. Gündüz gördüğüm ya da gördüğümü sandığım şeyin etkisi de olabilirdi bu rüya. Bilmiyorum. Ama o günden sonra gerçekle rüya arasındaki ilişkiyi takip edemez oldum. Hangisinin içine sızdığını anlayamadığım bir karmaşıklığın içinde buldum kendimi. Ertesi sabah istasyonda yine o kadını gördüm. Karşıda duruyordu. Bedeni, yüzü, hareketleri normaldi. Ama duruşu bir şekilde rüyadaki o kadını canlandırıyordu gözümde. Yine tam olarak o olup olmadığını anlayamadım. Ertesi sabah istasyonun karşı ucuna geçip kadını yakından görmeye karar verdim. Ve bunu yaptım. Gerçekten de oydu. Rüyalarımdaki kadın. Kabuslarımdaki gibi fiziksel bozukluklara ve ürkütücü bir görünüme sahip değildi ama oydu işte. Yaklaştıkça içimdeki ürperti büyüdü. Yanına vardığım sırada kalbim duracak gibi olmuştu. Durup dik dik yüzüne baktığımı fark edince başını çevirip bana baktı. Gözlerinde tanıdık bir bakış vardı. "Buyurun hanımefendi" gibi bir şey söyledi yüzüme bakarak. O anda kendime geldim. Sanki o saniyeye kadar her şey kabuslarımın bir devamı olacakmış gibiydi. Ama kadının sesiyle birlikte gerçeğe uyandım. Tanımadığım birine gözümü dikmiş bakıyordum. Ne söyleyebilirdim ki ona? "Sizinle daha önce karşılaşmış olabilir miyiz?" diye sordum. "Hayır, sizi hatırlamıyorum" dedi kibarca. Kelimelerin tam olarak bunlar olduğundan bile emin değilim. O denli kendimden geçmiş bir halim vardı. Bir süre daha kadının karşısında kalıp ona bakmaya devam ettim. Bir süre sonra o ve çevresindekiler de başlarını bana çevirip bakmaya başladılar. Tuhaf halimle insanları huzursuz ettiğimi anlamıştım. Ama oradan uzaklaşmak için bir adım atamıyordum. Belki biraz daha beklersem
kadın beni tanır diye düşündüm. Saçma, biliyorum. Ama içinde bulunduğum durumu düşününce bu çok da imkansız bir ihtimal gibi gelmiyor kulağa. Maalesef beklediğim şey olmadı. Kadın gelen trene atlayıp uzaklaştı. Bense yine bir bilinmezliğin içinde kaldım. Kendimi toparlayıp karşıya geçmek için hızla merdivenlere atıldım. O günü bu şoku atlatmaya çalışarak geçirdim. Ne yaşadığımı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyordum. Kabuslarım aynı şekilde devam etti. Her gece o kadının bozulmuş görüntüsüne ulaşmaya çalışıyordum. Gündüzleri ise kadının gerçek görüntüsü her gün istasyonun karşı ucundaydı. Biri kabus, biri gerçek. Bir gün yine onunla konuşmayı denedim. Kadın her gün onu izlediğimi fark ettiği için bana karşı temkinliydi. Mesafeli ve soğuk davrandı. Beni tanımadığını söyleyerek yanımdan birkaç adım uzaklaştı. O gün onunla aynı trene bindim. Uzaktan onu izledim. Trenden inene kadar birkaç kere yerini değiştirerek benden uzaklaşmaya çalıştı. İndiğinde ben de arkasından atladım. Koşar adım uzaklaşmaya başladı. Güvenliğin yanına gidip beni işaret ettiğini görünce kendimden utandım. Yönümü değiştirerek ondan uzaklaştım. Ama bakışlarımla hala ne tarafa gittiğini görmeye çalışıyordum. Kendime engel olamıyordum. Bir anda kalabalığın içinde gözden kayboldu. O günden sonra kadının yanına yaklaşmama kararı aldım. Hem nereye gittiğini öğrensem ne olacaktı ki? Kadın beni tanımıyordu. Aslında ben de onu tanımıyordum. Başıma iş açmadan takip etmeyi bırakmam gerekiyordu. Onu karşı taraftan gözlemlemekle yetindim. Her gün biraz daha solmuş görünüyordu gözüme. Cildinin tonu donuklaşıyor, yüz hatları rüyamda gördüğüm o bozulmuş figüre biraz daha yaklaşıyordu. Yürüyüşündeki hafif dengesizlik, başının eğik duruşu. Hepsi bir önceki güne göre biraz daha kabuslarımla eşleşiyordu. Bazen tren gelmeden önce başını kaldırıp bana bakıyordu. Ama bakışları normal değildi. Bir farkındalık, bir yorgunluk hali vardı sanki üzerinde. İçimde garip bir ürperti dolaşıyordu. Artık kendi düşüncelerimden de emin olamıyordum. Bu istasyonda onu ilk gördüğümde rüyalarımdaki kadına benzettim belki de. Sonra da rüyalarımdaki kadın ona dönüştü. Günden güne gerçeklik algım bozuldu diye düşünüyordum. Dün sabah istasyona indiğimde her şey her zamanki gibiydi. Hatta neredeyse alışmıştım artık. Onun karşı platformda aynı saatte aynı çizgide durmasına. Ama bu kez bir şey farklıydı. Ne olduğunu açıklayamam. Tren gecikmişti. İnsanlar sabırsızca adımlarını değiştirdikçe gözlerim onu aradı. Oradaydı, her zamanki yerinde. Başını kaldırıp bana baktı. Bir anlığına zaman dondu sanki. Yüzünün bütün çizgileri, göz halkalarındaki çöküntü ve ifadesi kabuslarımdaki haliyle aynıydı. Boynu öne eğilmişti. Bana doğru öyle bir baktı ki o anda onun kabuslarımdaki kişi olduğundan tekrar emin oldum. İçimde bir yankı oluştu. Düşünmeden karşıya geçmek için koşmaya başladım. Sanki bu defa onu yakalayacaktım ve o da kendini açık edecekti. Kalabalığı yarıp geçerken gözlerimi ondan ayırmadım bir süre. Rüyamdaki gibiydi. Merdivenlerden hızla çıktım. Diğer tarafa geçene kadar gitmesinden korkuyordum. O tarafa ulaştığımda nefes nefese kalmıştım. Platformun kenarına kadar yaklaştım. O ise hiç kıpırdamıyordu. Trenin sesi yaklaştıkça kalabalık birden hareketlendi. Ben hala onu izliyordum. Hala o bakışın etkisindeydim. Tren yaklaşırken rüzgarın sesi istasyonda yankılandı. Işık tünelden vurduğunda kadın bakışlarını bana çevirdi. Kısa bir an sürdü.
O kadar kısa ki gerçekten bana mı baktı yoksa kalabalığın hareketini mi izledi emin olamadım. Trenin sesi iyice yaklaştı. Birileri yana çekildi ve ben birkaç adım ileri çıktım. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir çığlık duydum. Belki de kendi sesimdi o. Sonra bir karmaşa. Kalabalık birbirine girdi. Bir el koluma dokundu. Biri geri çekti beni. Tren frene bastığında metalin tiz sesi kulaklarımın içine doldu. Her yer titredi. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Tren durduğunda kimse konuşmuyordu. Sadece rüzgarın uğultusu, rayların altından yükselen sıcak, ağır hava ve orada, raylarda onun bir parçası gibi görünen bir şey. Bir el mi, bir kol mu bilmiyorum. Ama vücudu öyle bir açıdaydı ki o an kabuslarımdaki o görüntü geldi gözümün önüne. Aynı pozisyon, aynı çarpıklık. Bir süre gözlerimi ayıramadım. Kalabalık geri çekiliyordu. Görevliler bağırıyordu. Ama ben hala ona bakıyordum. Ne kadar baktım, ne kadar bekledim bilmiyorum. Sonra birileri beni uzaklaştırdı. Ama hala emin değilim. Dün olanlardan sonra hiçbir şey eskisi gibi hissettirmiyor. Kaza gerçekten yaşandı. Ama orada gördüğüm şeyin ne kadarını gerçekten gördüğümü hatırlayamıyorum. O kadının yüzü, o son bakışı, duruşu. Zihnim her seferinde görüntüyü değiştiriyor. Birinde onun düştüğünü görüyorum. Birinde sadece gözlerimi kırptığımda ortadan kaybolmuş gibi. Gerçek olan tek şey şu. O kadın oradaydı ve artık yok. Dün gece kabus görmedim. Ne karanlık bir koridor, ne o biçimsiz gövde, ne de o bozulmuş yüz. Hiçbiri gelmedi. Sanki biri fişi çekmiş gibi. Gece boyunca uykumu bölen hiçbir şey olmadı. Bir şeyin bittiğini hissediyorum, evet. Ama sanki o biten şeyin yerine çok daha büyük, çok daha derin bir boşluk almış gibi.